Aldığımız her nefesin ne kadar kıymetli olduğunu galiba en çok onu almakta zorlandığımızda fark ediyoruz, değil mi? İşte bu bölümde milyonlarca insan için o en doğal eylemi yani nefes almayı adeta bir mücadeleye çeviren astımın arkasındaki bilime dalıyoruz. Şöyle bir düşünün. Hiç nefes nefese kaldığınız bir an oldu mu? Mesela hızlı bir koşudan sonra ya da ne bileyim buz gibi bir kış sabahı göğsünüze aniden bir fil oturmuş gibi hissettiğiniz o an. İşte o anlık his var ya, astımla yaşayan biri için bu, hayatın gerçeğinin sadece küçük bir parçası. Rakam gerçekten çok çarpıcı. 300 milyon. Dünya genelinde yaklaşık 300 milyon insan astımla yaşıyor. Yani bu artık sadece kişisel bir sağlık meselesi falan değil. Hayır, bu hepimizi ilgilendiren, küresel çapta bir durum. Peki tam olarak nedir bu astım? En basit anlatımıyla, akciğerlerimize giden o minik boruların, yani hava yollarının sürekli bir kırmızı alarm halinde olması gibi düşünebilirsiniz. Kronik bir iltihaplanma durumu var ortada. Bu da vücudun olur olmaz her şeye aşırı tepki vermesine ve hayatı gerçekten zorlaştıran o meşhur ataklara yol açıyor. Hadi o zaman işin temeline inelim. Her şeyi başlatan o ilk kıvılcım neymiş? Yani astım tam olarak nedir ve belirtileri nelerdir? Onlara bir bakalım. Astımın en bilinen yüzü aslında bu belirtiler. Özellikle geceleri ya da sabaha karşı bastıran bir öksürük, hırıltı, göğüste bir baskı hissi. Ama bakın, burada çok kritik bir detay var. Bu semptomlar kalıcı değil. Ataklar halinde geliyor ve sonra geçiyor. İşte bu durum, doğru bir yaklaşımla astımın kontrol altına alınabileceğinin de en büyük göstergesi aslında. Peki, bu durum durup dururken nasıl ortaya çıkıyor? İşin ilginç yanı tek bir suçlu yok. Astım daha çok kişisel ve çevresel faktörlerin bir araya geldiği böyle karmaşık bir reçete gibi bir şey. Gelin şimdi o reçetenin içindekilere bir bakalım. Bu reçeteyi iki ana bölümde düşünebiliriz. Bir yanda kişisel riskler var. Yani bizimle birlikte gelenler, genetik mirasımız gibi. Diğer yanda ise çevresel riskler. Yani dışarıdan gelenler, polenler, hava kirliliği, aklınıza ne gelirse. İşte astım tam da bu ikisinin kesiştiği yerde ortaya çıkıyor. Genetik mirasın rolü, yani gerçekten inanılmaz. Bakın şimdi sayılara. Eğer ailenizde hiç astım yoksa riskiniz oldukça düşük, %5-10 gibi bir şey. Ama diyelim ki ebeveynlerinizden sadece birinde astım var, oran bir anda fırlıyor, %20 ila 30'a çıkıyor. Peki ya ikisinde de varsa, işte o zaman rakamlar çıldırıyor, risk %60-70 gibi devasa bir seviyeye ulaşıyor. Yani genetik olarak size dağıtılan kartlar oyunun kurallarını resmen baştan yazıyor. Tabii olay sadece genetikte bitmiyor. Mesela atopi diye bir şey var, duymuşsunuzdur belki. Bu vücudumuzun alerji geliştirmeye doğuştan yatkın olması demek. Ve bu en güçlü risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bunun yanı sıra cinsiyet ve obezite gibi başka faktörler de astıma giden yolda maalesef önemli bir rol oynayabiliyor. Genetik kartlar size dağıtılmış olabilir, evet. Ama oyunu asıl başlatan şey genelde çevre oluyor. Hani o bildiğimiz toz akarları falan var ya, onların yanı sıra modern hayatın bize bazı hediyeleri de var maalesef. Şehirlerdeki o yoğun hava kirliliği, pasif içicilik, hatta bazı araştırmalar sık kullandığımız basit ağrı kesicilerin bile tetikleyici olabileceğini söylüyor. İşte bütün bunlar o hassas zemini bir anda ateşleyen kıvılcımlar gibi. Ve şimdi geldik en can alıcı kısma. Hadi biraz kaputu açıp motora bakalım. O nefes darlığı anında akciğerlerimizin içinde tam olarak ne fırtınalar kopuyor. Gelin bu oldukça karmaşık biyolojik süreci hep birlikte basitleştirelim. Her şey aslında çok masum bir tetikleyiciyle başlıyor. Havadan gelen bir polen tanesi ya da bir toz akarı. Vücut bunu bir düşman zannedip hemen alarm düğmesine basıyor. Normalde bu harika bir savunma mekanizmasıdır, değil mi? Ama işte astımda bu savunma bir anda kontrolden çıkıp tam bir kaosa dönüşüyor. Sahneye birazdan tanışacağımız o meşhur orkestra şefi çıkıyor ve her şeyi gereğinden fazla abartıyor. Sonuç, hava yolları şişiyor, iltihaplanıyor, mukusla doluyor ve işte o bildiğimiz astım belirtileri ortaya çıkıyor. İşte az önce bahsettiğimiz o orkestra şefi T2 hücreleri. Bu benzetme durumu o kadar mükemmel açıklıyor ki, bir düşünün, normalde uyum içinde harika bir müzik yapması gereken bir orkestra, bu şefin yönetiminde bir anda çıldırıyor. Kemanlar gıcırdıyor, davullar patlıyor, yani bizi koruması gereken sistem kendi kendine zarar veren korkunç bir gürültüye, bir kaosa dönüşüyor. İşte astımdaki iltihaplanma olayının arkasındaki başrol oyuncusu tam olarak bu.
Peki bu içerideki kaosun uzun vadedeki sonucu ne oluyor? Şöyle ki sürekli devam eden bu iç savaş zamanla hava yollarının yapısını kalıcı olarak değiştirebiliyor. Tıpkı bir yaranın iyileşirken geride bir iz yani skar dokusu bırakması gibi düşünün. Havayolu duvarları da zamanla kalınlaşıyor, sertleşiyor. Tıptaki adıyla yeniden yapılanma yani remodeling dediğimiz süreç başlıyor. Ve bu da aslında hastalığın artık kronikleştiğinin en net göstergelerinden biri. İyi de bu kadar karmaşık bir tablo varken doktorlar doğru teşhisi nasıl koyuyorlar? Astım tanısı öyle basit bir evet ya da hayır testiyle olacak iş değil. Tam tersine daha çok bir dedektifin ipuçlarını tek tek titizlikle bir araya getirdiği bir soruşturma gibi. Soruşturmanın ilk adımı tabii ki tanığı dinlemek. Yani hastanın kendi hikayesi. Belirtiler ne zaman başlıyor, neyle daha da kötüleşiyor, AY'de başka vakalar var mı? İkinci adım, olay yeri incelemesi. Doktor stetoskopuyla akciğerleri dinliyor ve o meşhur hırıltı sesini yani önemli bir ipucunu arıyor. Ve son olarak deliller laboratuvara gönderiliyor yani bize somut veriler sunan solunum testleri yapılıyor. Bu testlerde de iki temel yaklaşım var. Birincisi reversibilite, yani geri döndürülebilirlik testi. Buradaki temel soru şu: nefes açıcı bir ilaç verdiğimizde hava yolları açılıyor, rahatlıyor mu? İkincisi ise provokasyon testi. Bu daha çok her şey normal görünürken yapılan bir test. Soru şu: kontrollü bir tetikleyici verdiğimizde o sakin görünen hava yolları bir tepki gösterecek mi? Ama şunu unutmamak gerek. Tıpkı gerçek bir davada olduğu gibi tek bir delil her zaman sonuca varmak için yeterli olmayabilir. Bazen bütün testler normal çıkabilir ama diğer ipuçları hala astımı gösteriyor olabilir. İşte bu yüzden iyi bir dedektif, yani iyi bir doktor her zaman büyük resme bakar. Hastanın anlattıkları, muayenede duydukları ve test sonuçları. Bütün bu parçalar birleştiğinde bir anlam ifade eder. Peki, toparlayacak olursak ne öğrendik? Birincisi, astım genetik mirasımızla çevresel faktörlerin bir kokteyli gibi. İkincisi, vücudun içinde bağışıklık sistemimiz kontrolden çıkmış bir orkestra şefi gibi davranıyor ve bir kaos yaratıyor. Ve son olarak teşhis süreci de bir dedektifin ipuçlarını birleştirmesi gibi adım adım ilerleyen bir süreç. Ve tüm bunları bir araya getirince insanın aklına şu kışkırtıcı soru gelmiyor değil. Sürekli artan hava kirliliği, tamamen değişen beslenme alışkanlıklarımız, dört duvar arasına sıkışan hayatlarımız. Acaba diyorum, astım sadece basit bir hastalık mı yoksa bizim yarattığımız modern yaşam tarzının kaçınılmaz bir yan etkisi mi?